soğuk bir zemheri gecesi, iki hayatın seyrini sonsuza dek değiştiren merhametsiz bir karar. Hasta kiracısını bir haftalık kira için karın ve buzun içine ölüme fırlattı. O sıcak konağında rüyalar görürken ilahi adalet çarkları dönmeye başladı. Serveti avucundan küle dönerken kader onu bu zemheri ayazında bir lokmaya muhtaç bıraktı. Bu hikaye, fırlatıp attığı mazlumun merhametine sığınan bir zalimin öyküsüdür. Anadolu'nun o sert, insanın nefesini kesen, dondurucu kışlarından biriydi. Gökyüzü günlerdir kurşuni bir renge bürünmüş, kasabanın üzerine çöken kar fırtınası, sokakları adeta insansız bir beyazlığa hapsetmişti. Bacalardan tüten incecik dumanlar dışında hayatın devam ettiğine dair hiçbir belirti yoktu dışarıda. Rüzgar, eski ahşap evlerin pencerelerini zorluyor, sokak aralarında acı acı ıslık çalıyordu. İşte böyle bir günde kasabanın yarısının tapusunu göğüs cebinde taşıyan, yüreği o kıştan bile daha soğuk olan Haşmet Ağa, elinde bastonu, sırtında kalın kürklü paltosuyla sokakları arşınlıyordu. Onun için havanın ne kadar soğuk olduğunun, yolların ne kadar buz tuttuğunun bir önemi yoktu. Ay sonu gelmişti ve Haşmet Ağa'nın lügatinde gecikme, erteleme, mazeret gibi kelimelere asla yer yoktu. Adımları kasabanın en uç köşesinde, çatısı çökmek üzere olan, duvarları rüzgarı içeri alan derme çatma bir kerpiç evin önünde durdu. Burası kasabanın en gariban, en kimsesiz adamı olan Rıza'nın eviydi. 68 yaşındaki Rıza günlerdir yatağa düşmüş, ciğerlerini derinden üşütmüştü. İçeride soba yanmıyordu çünkü odun alacak parası kalmamıştı. Sadece üzerine çektiği iki ince battaniye ile titreyerek hayatta kalmaya, aldığı her zorlu nefeste göğsünden gelen hırıltıyı bastırmaya çalışıyordu. Haşmet Ağa, elindeki gürgen bastonuyla ahşap kapıya öyle bir vurdu ki, kapı menteşelerinden sarsıldı. İçeriden kısık, yorgun ve titrek bir ses duyuldu. Rıza, duvarlara tutuna tutuna, ayaklarını sürüyerek kapıya kadar gelebildi. Kapıyı araladığında, karşısında buz gibi gözlerle ona bakan ev sahibini gördü. Haşmet Ağa, içeriye girmeyi tenezzül bile etmeden, "Kira günü geçti Rıza," dedi tok ve acımasız bir sesle. "Paramı ver gideyim." Rıza soğuktan morarmış dudaklarını araladı. Titreyen ellerini önünde kavuşturarak, "Haşmet Ağa, gözünü seveyim, halimi görüyorsun. Hastayım, yatağımdan kalkıp işe gidemedim. Bir hafta, sadece bir hafta mühlet ver bana. Pazartesiye borç bulur, ne yapar ne eder getiririm paranı," dedi yalvaran bir ses tonuyla. Fakat Haşmet Ağa'nın yüzünde en ufak bir merhamet belirtisi yoktu. Çenesini kasarak gözlerini kıstı ve "Benim evim hayır kurumu değil Rıza," diye gürledi. "Ben de bu paraları sokaktan toplamıyorum. Paran yoksa ocağın sönük kalacak. Şimdi hemen pılını pırtını topluyorsun. Bu gece bu evde kalmıyorsun." Rıza duyduklarına inanamadı. Gözlerinden süzülen bir damla yaş, kırışık yanaklarında soğuktan anında buz kesti. "Ağam," dedi çatallı bir sesle, "dışarısı kıyamet. Beni bu ayazda sokağa atarsan sabaha çıkamam, donarım." Haşmet Ağa hiç oralı olmadı. Bastonunun ucuyla kapıyı tamamen itip açtı ve "O benim derdim değil, senin derdin. Çık dışarı," diyerek yaşlı adamın kolundan tuttuğu gibi onu karın içine, acımasız ayazın ortasına doğru itiverdi. Rıza dengesini kaybedip dizlerinin üzerine, o buz gibi karların içine düştü. Haşmet Ağa, içerideki eski bir beze sarılı ufak tefek eşyayı da adamın önüne fırlattı ve kapıyı hızla çekip üzerinden kilitledi. Rıza karların üzerinde öylece kala kaldı. Ciğerleri sızlıyor, elleri hissizleşiyordu. Yerden yavaşça destek alıp ayağa kalktı. Karlara gömülen bez bohçasını titreyen elleriyle göğsüne bastırdı. Dönüp o kilitli kapıya, sıcacık paltosunun içinde uzaklaşan Haşmet Ağa'nın sırtına baktı. Sesi çıkmıyordu belki ama yüreğinden kopan o derin "ah"
Fırtınanın sesini bile bastıracak kadar ağırdı. Başını öne eğdi, fırtınanın içine doğru nereye gideceğini bilmeden adeta ölüme yürürcesine ağır ağır uzaklaşmaya başladı. Haşmet Ağa ise cebindeki anahtarı şıngırdatarak zafer kazanmış bir edayla evine doğru yürüyordu. Ama bilmiyordu ki o kilitlediği kapı aslında kendi felaketinin başlangıcıydı. Haşmet Ağa, gürgen bastonunu karlı yollara vura vura, kasabanın en tepesindeki 2 katlı, taş işlemeli, heybetli konağına ulaştı. Konağın ağır meşe kapısından içeri adım attığı an, yüzüne vuran o kesif soba sıcaklığı, dışarıdaki dondurucu kıyameti bir saniyede unutturdu ona. Üzerindeki kürklü paltosunu, kapıda bekleyen yanaşmasına fırlatıp atarken, aklının köşesinde karların içine bıraktığı o yaşlı, titreyen adamdan eser yoktu. Onun için Rıza, sadece ödenmeyen bir rakamdan, kurtulunması gereken bir pürüzden ibaretti. Geniş, gösterişli sedirine yayıldı. Önüne kurulan mükellef sofrada sıcak çorbasını yudumlarken, kasabadaki diğer mülklerinin, tarlalarının ve dükkanlarının hesabını yapıyordu. Dışarıda rüzgar konağın camlarını dövüyor, adeta işlenen o merhametsiz günahın hesabını sorarcasına uğulduyordu. Ama Haşmet Ağa'nın kulakları sağır, vicdanı ise çoktan buz tutmuştu. Yemeğini bitirdi. Eline kehribar tesbihini alıp yanan sobanın içindeki alevlerin dansını mağrur bir tebessümle izlemeye koyuldu. O sırada karanlığın ve amansız fırtınanın yuttuğu sokaklarda Rıza, ölümle amansız bir köşe kapmaca oynuyordu. Ayaklarında derman kalmamıştı. Giydiği o incecik kazak, karların ve dondurucu ayazın karşısında adeta bir kağıt parçası gibiydi. Her bir adımı sanki bacaklarına saplanan binlerce iğne gibi acı veriyordu. Ciğerleri sökülürcesine öksürüyor, nefes aldıkça göğsüne batan o keskin soğuk, yaşam enerjisini damla damla emiyordu. Kasabanın çıkışındaki eski değirmenin yıkık duvarlarına doğru sürükledi kendini. Titreyen elleriyle karların içine düşürmemek için sıkı sıkıya sarıldığı bez bohçasını göğsüne daha da bastırdı. "Allah'ım!" diye mırıldandı çatallı, duyulması imkansız bir sesle. "Beni bu ayazda, bu kimsesizlikte bırakma." Göz kapakları artık tonlarca ağırlıktaydı. Soğuğun verdiği o tatlı uyuşukluk hissi bedenini ele geçirirken, Rıza sırtını yıkık taş duvara dayadı ve gözlerini o dondurucu karanlığa teslim etti. Tam o esnada ormandan odun indirip kasabaya dönmeye çalışan, kendi halinde gariban bir oduncu olan Dursun'un at arabası o yoldan geçiyordu. Fırtınada elindeki fenerin cılız ışığını sağa sola tutarken, yıkık duvarın dibinde karların altında kalmış o karaltıyı fark etti. Hemen arabasından atladı, diz boyu karı yara yara o karaltıya doğru koştu. Fenerin ışığı Rıza'nın morarmış yüzünü aydınlattığında Dursun'un yüreği ağzına geldi. "Emmi, emmi, aç gözünü!" diye bağırarak yaşlı adamın yanaklarına hafifçe vurdu. Rıza'dan en ufak bir tepki yoktu ama nefesi cılız da olsa hala tütüyordu. Dursun saniyelerle yarışıyordu. Kendi kalın yün paltosunu çıkarıp hemen Rıza'nın üzerine sardı. Onu omuzladığı gibi at arabasının kasasına yatırdı. "Dayan emmim dayan, bırakmam seni bu zalim kışa," diyerek atının dizginlerine asıldı ve fırtınanın içinden kendi derme çatma ama sobası tüten evine doğru dört nala sürdü. Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde Haşmet Ağa sıcacık yatağında derin bir uykuya dalmıştı. Ancak rüyası dışarıdaki fırtına kadar karışıktı. Birden kasabanın sessizliğini bıçak gibi kesen, gök gürültüsünü andıran korkunç bir çatırtı koptu. Haşmet Ağa yatağından dehşetle fırladı. Pencereye koşup dışarı baktığında, karanlığın ortasında, kasabanın alt mahallesinden yükselen devasa bir alev topunu gördü. O an yüreğine buz gibi bir korku saplandı. Çöken ve yanmaya başlayan yer, onun içi ağzına kadar buğday dolu en büyük ahşap deposuydu. Yıldırım
Tam da Haşmet Ağa'nın en büyük kibir kaynağı olan o deponun çatısına isabet etmişti. İlahi adaletin çarkları o kilitlediği kapıyla birlikte çoktan dönmeye başlamıştı. Haşmet Ağa, geceliğinin üzerine alelacele geçirdiği paltosuyla diz boyu karın içinde Bataçıka deponun olduğu yere ulaştığında, yılların emeği ve kibri çoktan küle dönmek üzereydi. Göğe yükselen alevler geceyi gündüze çevirmiş, ancak yanan buğdayların o kesif kokusu Haşmet Ağa'nın genzinden çok yüreğini dağlamıştı. Etrafta toplanan kasabalılar ellerinde kovalarla ateşe müdahale etmeye çalışıyor gibi görünseler de içten içe bu zalim adamın yediği ilahi tokadı sessizce izliyorlardı. Haşmet Ağa alevlerin karşısında dizlerinin üzerine çöktü. "Bitti," diye inledi. Bütün hasat, bütün birikim gitti. O gece sabaha kadar alevleri izledi. Ancak bu sadece felaketler zincirinin ilk halkasıydı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kahyası nefes nefese yanına koştu. Kasabanın dışındaki ağılların çatısının, o amansız fırtınanın ve ağır kar birikiminin şiddetine dayanamayarak çöktüğünü, yüzlerce koyunun göçük altında telef olduğunu haber verdi. Haşmet Ağa, duydukları karşısında olduğu yere yığılıp kaldı. Elleri titriyor, gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakıyordu. Kader ağlarını hiç beklemediği bir hızla ve acımasızca örmeye başlamıştı. Tüm bu kıyamet koparken kasabanın diğer ucunda, Dursun'un o derme çatma kerpiç odasında sıcacık bir insanlık hikayesi yazılıyordu. Külüstür sobanın üzerinde tıslayan çaydanlığın sesi odaya huzur verici bir ninni gibi yayılıyordu. Rıza, kalın yün yorganın altında yavaş yavaş gözlerini araladı. Ciğerlerindeki o keskin sızı hafiflemiş, donmak üzere olan bedeni yeniden can bulmuştu. Başucunda, elinde sıcak bir ıhlamur kupasıyla bekleyen oduncu Dursun'u gördüğünde gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. "Sen kimsin evlat?" diye fısıldadı kurumuş dudaklarıyla. "Beni o dondurucu ayazdan, o koca cehennemden nasıl çekip aldın?" Dursun, yüzünde Anadolu'nun o saf ve pırıl pırıl tebessümüyle yaşlı adamın elini tuttu. "Soran olursa Allah'ın bir kulu dersin emmim," dedi yumuşak bir sesle. "Sen tasalanma, yorma kendini. Bu soba yandığı sürece benim aşım sana da yeter, bana da." Rıza o sıcak ıhlamuru yudumlarken dışarıdaki amansız soğuğa inat, dünyanın hala merhametli insanların omuzlarında döndüğünü iliklerine kadar hissediyordu. Günler günleri kovalarken kışın o sert yüzünün kasabadan kalkmaya niyeti yoktu. Tıpkı Haşmet Ağa'nın üzerindeki o kara bulutların dağılmaya niyeti olmadığı gibi. Deposu yanan, sürüleri telef olan Haşmet Ağa'ya son darbe, şehirden gelen bir tebligatla vuruldu. Geçmişte çevirdiği hileli tapu işlerinin dosyaları açılmış, kasabadaki dükkanlarına kanun yoluyla devlet tarafından el konulmuştu. Kibirle dolup taşan o görkemli konak, artık sadece çaresiz çırpınışlara şahitlik ediyordu. Parasının ve gücünün tükendiğini gören yanaşmaları ve sahte dostları, batan bir gemiyi terk eden fareler gibi onu birer birer yalnız bıraktılar. Evdeki erzak tükenmiş, o devasa konağın mermer odalarındaki sobaları yakacak bir kucak odun bile kalmamıştı. Haşmet Ağa, üzerinde o gösterişli kürküyle buz gibi salonun ortasında sağır edici bir yalnızlıkla baş başa kalmıştı. Karnı gurulduyor, parmakları soğuktan morarıyordu. Bir zamanlar kasabada fırtınalar estiren o kudretli adam, şimdi bir parça oduna muhtaç, titreyen bir ihtiyara dönüşmüştü. Ve aklında hep aynı an yankılanıyordu. Karların içine itip ölüme terk ettiği Rıza'nın o son yalvaran bakışları, koca konağın taş duvarları, dışarıdaki dondurucu ayazı adeta içine çekmiş, bir zamanlar sıcaklıktan yanına yaklaşılamayan o görkemli odaları birer buzhaneye çevirmişti. Haşmet Ağa, günlerdir kursağından sıcak bir lokma geçmeden, üzerine sardığı birkaç eski battaniyeyle o geniş sedirinin köşesinde büzüşmüş titriyordu.
eskiden önünde el pençe divan duran yanaşmaları, devletin mallara el koyduğu günün gecesinde değerli ne varsa alıp karanlığa karışmışlardı. Şimdi o devasa evde kendi nefesinin havada bıraktığı puslu buharı izlemekten başka yapacak hiçbir şeyi yoktu. Açlık ve dondurucu soğuk, kibrinden inşa ettiği o yıkılmaz sandığı kaleyi yavaş yavaş acımasızca parçalıyordu. Aynaya bakmaya bile cesareti yoktu. Çünkü karşısında kasabanın en kudretli adamını değil, avurtları çökmüş, gözlerinin feri sönmüş, çaresiz bir ihtiyar göreceğini çok iyi biliyordu. Sonunda açlığın ve donma tehlikesinin verdiği o hayatta kalma içgüdüsüyle gururunu ayaklar altına alarak dışarı çıkmaya karar verdi. Sırtına eskimiş, yer yer sökülmüş o gösterişli ama artık korumayan paltosunu geçirdi. Kapıdan dışarı adımını attı. Kasabanın sokakları sanki onun bu düşüşünü izlemek için özellikle sessizliğe bürünmüş gibiydi. Önce yıllarca beraber ticaret yaptığı, sofrasında en baş köşede ağırladığı tüccar dostlarının kapısını çaldı. Ancak o heybetli gürgen bastonuyla vurduğu kapılar ya hiç açılmıyor ya da aralanan kapı aralıklarından "Bizim de halimiz ortada, sana verecek bir tas çorbamız yok" bahaneleriyle yüzüne kapanıyordu. Eskiden yolda selam vermek için yarışan insanlar, şimdi onu gördüklerinde yollarını değiştiriyor, başlarını öne eğip adımlarını hızlandırıyorlardı. Haşmet Ağa, gücün ve paranın satın aldığı o sahte dostlukların ne kadar çürük bir temel üzerine kurulduğunu, iliklerine kadar işleyen bu ayazda acı bir şekilde öğreniyordu. Hava kararmaya, o amansız kış fırtınası yeniden dişlerini göstermeye başlamıştı. Rüzgar, sanki binlerce iğneyi yüzüne saplıyor, adımlarını atmasını imkansız hale getiriyordu. Haşmet Ağa'nın gidecek hiçbir yeri, sığınacak hiçbir kapısı kalmamıştı. Ayakları dizlerine kadar kara batıyor, ciğerleri soluduğu soğuk havayla adeta kavruluyordu. Tam o an zihninde bir şimşek çaktı. Gözlerinin önüne Rıza'nın o karlar içindeki titreyen bedeni, kendisine yalvaran o çaresiz bakışları geldi. "Sabaha çıkamam, donarım" diyen o çatallı ses, şimdi fırtınanın uğultusuna karışıp kendi kulaklarında yankılanıyordu. İlahi adaletin terazisi milim şaşmamıştı. Rıza'ya yaşattığı o merhametsiz gecenin aynısını, kelimesi kelimesine, saniyesi saniyesine, şimdi kendisi yaşıyordu. Yüreğine çöken pişmanlık, bedenini saran soğuktan çok daha yakıcıydı. Ayakları onu istemsizce kasabanın dışına, kimsenin uğramadığı o ıssız yollara doğru sürükledi. Dizlerinde derman, vücudunda ısı namına hiçbir şey kalmamıştı. Birkaç adım daha atacak gücü bulamadı kendinde. Tıpkı Rıza'yı fırlatıp attığı o geceki gibi dengesini kaybederek yüzüstü karların içine kapaklandı. Göz kapakları ağırlaşıyor, ölümün o soğuk ve sessiz uykusu onu yavaş yavaş içine çekiyordu. Son bir umutla acı içinde başını kaldırdı. Gözleri karanlığın ve savrulan karların içinde gezinirken, ileride, ormanın bittiği yerde cılız bir pencere ışığı ve bacasından ince bir duman tüten derme çatma bir kerpiç ev ilişti gözüne. Orada hayat vardı, orada ateşin merhameti vardı. Son nefesini vermeden önce donmuş parmaklarını karlara geçirerek o cılız ışığa doğru sürünmeye başladı. O evin kime ait olduğunu, kapıyı kimin açacağını bilmiyordu. Bildiği tek şey, sığınabileceği son limanın o ışık olduğuydu. Haşmet Ağa'nın karlar üzerinde sürüklenen bedeni artık tamamen hissizleşmişti. Adeta bir asır gibi gelen o kısacık mesafeyi, donmuş parmaklarını kara ve buza geçirerek aştı. Nihayet o derme çatma, kerpiç evin dökülen ahşap kapısına ulaştığında nefesi tükenmek üzereydi. Başını kaldırıp kapıya vuracak mecali bile kalmamıştı. Sadece donmak üzere olan omuzunu kapıya yasladı ve son bir gayretle çatlak bir hırıltı eşliğinde kapıya yığıldı.
Vücudunun ağırlığıyla ahşap kapı hafifçe sarsıldı ve tok bir ses çıkardı. İçerideki o huzurlu sessizliği bozan bu cılız tıkırtı, sobanın başında ıhlamurunu yudumlayan Dursun'un dikkatini çekti. Dursun, elindeki bardağı yavaşça tahta masaya bıraktı ve kaşlarını çatarak kapıya doğru yürüdü. Bu fırtınada, gecenin bu kör vaktinde kim kapıya gelebilirdi ki? Ahşap kapının sürgüsünü ağır ağır çekti ve kapıyı araladığında eşiğe yığılmış, üzeri tamamen karla kaplanmış, o gösterişli kürkünün içinde adeta küçücük kalmış perişan bedeni gördü. Dursun, şaşkınlıkla "Aman Allah'ım" diye mırıldanarak adamın omuzlarından tuttu ve hızla içeriye doğru çekti. Karın ve buzun altında kalmış bu adamın yüzü soğuktan morarmış, saçları ve sakalları adeta buzdan sarkıtlara dönüşmüştü. Dursun adamı sobanın yanındaki eski minderin üzerine yatırırken, köşedeki yatağında dinlenen Rıza da doğrulmuş, endişeyle onlara bakıyordu. Dursun, adamın başındaki buz tutmuş kasketi ve yüzünü kapatan atkıyı usulca kenara çektiğinde odayı derin, buz gibi bir sessizlik kapladı. Soba çıtırdamaya devam ediyordu ama zaman sanki o derme çatma odanın içinde tamamen durmuştu. Rıza'nın gözleri fal taşı gibi açıldı, nefesi düğümlendi. Yerde yatan, titreyen, ölümün kıyısında dolaşan bu çaresiz ihtiyar, onu o dondurucu gece karların içine itip, kilitli kapının ardında ölüme terk eden Haşmet Ağa'dan başkası değildi. Kasabanın en kudretli, en acımasız adamı şimdi nefes alabilmek için Rıza'nın sığındığı bu gariban ocağına muhtaçtı. Dursun, yerde yatanın Haşmet Ağa olduğunu o anlık telaşla tanımamıştı. Hemen kalın yün battaniyeyi adamın üzerine örtmek için davrandı ama bir an duraksayıp Rıza'ya baktı. Rıza'nın gözlerinden akan o sessiz yaşları, yüzündeki o tarifsiz ifadeyi görünce bir şeylerin ters gittiğini anladı. "Tanır mısın emmi bu adamı?" diye sordu yavaşça. Rıza yutkundu. Boğazına koca bir yumru oturmuştu. Aklına karların üzerinde titrerken ettiği o çaresiz dualar, yüzüne kapanan o acımasız kapı ve ciğerlerini yakan o zemheri ayazı geldi. İntikam almak, onu dışarıdaki o karanlık ve dondurucu cehenneme geri fırlatmak için sadece bir cümle etmesi yeterliydi. Ama Anadolu insanının yüreği kinle değil, merhametle mayalanmıştı. Rıza, titreyen elleriyle yorganını üzerinden attı. Yavaşça ayağa kalkıp sobanın yanına Haşmet Ağa'nın başucuna geldi. "Tanırım evlat," dedi usulca. "Benim ev sahibimdir. Soba harlı yanıyor, ıhlamur da sıcaktır. Hadi, ovuştur ellerini, ısıtalım ağayı." Belli ki dışarının ayazı, içindeki kibri çoktan eritmiş. Saatler sonra Haşmet Ağa, yüzüne vuran tatlı ve kurtarıcı sıcaklıkla yavaş yavaş gözlerini araladı. Kirpiklerindeki buzlar çözülmüş, bedenindeki o ölümcül uyuşukluk yerini acı verici bir sızlamaya bırakmıştı. Nerede olduğunu anlamaya çalışarak etrafına bakındı. Yıkık dökük, iz kokan kerpiç bir odadaydı. Gözleri sobanın hemen diğer tarafında oturan, elindeki tesbihi çeken yaşlı adama takıldı. O an nefesi boğazında bir ilmik gibi düğümlendi. Karşısında oturan adam, kendi elleriyle ölüme gönderdiği Rıza'ydı. Haşmet Ağa'nın gözlerinden yıllardır akmayan, o buz tutmuş kalbinin nihayet çözüldüğünü gösteren 2 damla yaş süzüldü. Utancından başını öne eğdi. Konuşacak, af dileyecek tek bir kelime dahi bulamadı. Kendi evinden, kendi mülkünden acımasızca kovduğu bu gariban adam, şimdi kendi sığındığı çatının altında ona hayat sunuyordu. Rıza, başını kaldırmadan, o tok ve dingin sesiyle sadece şunu söyledi: "Hoş geldin Haşmet Ağa. Gördün mü, dünya ne senin kibrin kadar büyük, ne de benim çaresizliğim kadar kalıcı. İkimiz de Allah'ın garip kullarıyız şu ateşin başında." Haşmet Ağa hıçkırıklara boğuldu. İlahi adaletin terazisi, sadece malı mülkü alarak değil,
Bazen de en büyük zalimi, ezdiği mazlumun merhametine muhtaç bırakarak tartıyordu insanı. Hayat, kimsenin mülkünde kalıcı olmadığı, hepimizin sadece birer kiracı olduğu geçici bir handır. Dün kibrinden yanına varılmayanların, yarın kime muhtaç kalacağını yalnızca göklerin ve yerin sahibi bilir. Haşmet Ağa'nın o dondurucu kış gecesi kilitlediği kapı, aslında kendi servetinin, gücünün ve insanlığının da kapanan kapısı olmuştu. Yere düşeni ezmek her zaman kolaydır. Ama asıl zor ve yüce olan, seni yere düşüreni düştüğünde kaldırabilmektir. Rıza'nın o kerpiç odadaki derme çatma sobasından yayılan sıcaklık, sadece Haşmet Ağa'nın donmak üzere olan bedenini değil, kasabanın üzerine çöken o merhametsizlik kışını da sonsuza dek eritmişti. Unutmayın dostlar, mazlumun ahı göğe yükseldiğinde ne tapu tanır, ne saray, ne de konak. Veren de O'dur, alan da O. Kibrinize kapılıp kapıları asla sert çarpmayın. Çünkü rüzgarın o kapıyı ne zaman yüzünüze çarpacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Eğer bu hikaye yüreğinizin bir köşesine dokunduysa, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve o güzel düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir ibretlik yaşam öyküsünde buluşmak üzere, merhametle ve Allah'a emanet kalın.